Herkese selam. Bir ay kadar oldu video atamamıştım. Bugün tekrardan beraberiz. Bilmeyenleriniz için burası benim hobi köşem. 4 adet akvaryumum var. 4 adet farklı tasarım ve farklı ekosistemim var. Bunlarla alakalı size bilgilendirici rehber tadında videolar çekiyorum. Fakat bugün daha çok akvaryumlarımın son durumunu, bitkilerin geldiği ve tasarımların geldiği son durumları size göstermek istedim. Neler değişti, neler gelişti bunlardan bahsedeceğiz. Bu akvaryumların bilgilendirici videolarını kanalımın diğer videolarında görebilirsiniz. Önceki videolarda. Dilerseniz ilk akvaryumumuzdan başlayalım ve başına geçelim. Buyurun. Evet, ilk akvaryumumuz ve en iyi akvaryumumuzun başına geldik. Gördüğünüz gibi bitkiler formlarına tamamen kavuştu ve bu akvaryum %80 %90 oranında bitti diyebilirim artık tasarım konusunda. İstediğimiz görüntüye ulaştık. Detaylarından bahsedeyim hemen size. Gördüğünüz gibi sol taraftaki turuncu bitkiler tuberkulatum. Bunları büyüttük ve yükselttik. Şu an sol tarafı kapattılar ve gayet iyi bir görüntü verdiler bize. Hatta gördüğünüz gibi ışığa yakın tarafları turunculaşmaya başladı. Zaten bu bitkinin özelliği de bu. Işığa yaklaştığı kısımları daha turuncu oluyor. Orta tarafa geldiğimiz zaman kırmızı bitkilerimiz olan Rotala Bloodred'ler ve bunlar da istediğimiz şekilde oldu. Söylemeden geçmeyeyim, soranlarınız oluyor. Bu tankta karbondioksit yok ve müthiş bir kırmızılığa yine de ulaştık tabii ki. Ön tarafları daha da doldurmak istemiştim. Gördüğünüz gibi uzadılar ön taraflarda. Uzamayan 10-15 dal kadar kaldı. Onlar da yükseldiği zaman ön tarafları tamamen çalı formunda kapatacağız. Sağ tarafa geldiğimiz zaman bizim mikralarımız tabii ki. Bunlar gerçekten çok arsız bir bitki. Gördüğünüz gibi her yerde uzama eğilimi gösteriyorlar. Çok dağılıyorlar. Biraz bakım isteyen, budama isteyen bitkiler olabiliyor gerçekten. Bitkiler de şu an için çok iyi durumda. İstediğim formda arkayı tamamen kapattılar ve burada bir çalı formunda güzel bir görüntü oluşturdular bizim için. Ön taraflarını buduyorum çünkü ön tarafa doğru çok yığılma gösteriyor. Arka taraftan uzadıkça, ağırlık yaptıkça yığılma gösteriyor. O yüzden budamasını biraz sık yapıyorum diğer bitkilere göre. Fakat gördüğünüz gibi arka tarafta şu tablo bizim için gerçekten iyi. Gördüğünüz gibi karbondioksit olmadan bu şekilde sık ve çalı formunda 3 farklı bitkiyi arka tarafta yetiştirebildik ve güzel bir görüntü elde ettik. Tüberkulatımların önüne sesifloralar ekmiştim. Aslında bunu deneme amaçlı ve çöpe atmama amaçlı diğer akvaryumdan ekmiştim ama güzel oldu. Buradaki şimdi amacımız biraz daha orta alana kadar yükseltip burada çalı bir form elde edip o şekilde budama yapmak. Burada da iyi ilerliyor işler. Bir sıkıntımız yok. Sadece tüberkulatımlar çok uzadığı zaman öne doğru eğilim gösterip buranın ışığını kesebiliyorlar. O yüzden üstlerinden bazen budama gerçekleştiriyorum ki buraya ışık gelebilsin. Ön plana geldiğimiz zaman ise en beğendiğim bitkilerden Lobelia cardinalis çok iyi durumdalar. Gerçekten beklemediğim kadar iyi durumdalar ve çok iyi geliştiler. Şu an bu akvaryumu tamamen adapte sağlayıp formlarını gösterdiler bize. Güzel bir şekilde sürgün verip yanlardan, dallarından sürgün verip çoğalmaya başladılar. Sadece şurada bir boşluğumuz oluştu. Ektiğimiz zaman biraz kalın yapraklıydı. Buradaki boşluğu göremedim. Arka taraftan bir tanesini budayıp ön tarafa da diktiğim zaman ön tarafta tamamen güzel bir görüntü elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi diplerinden, yanlarından, buradan sürgünler vererek burada da güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Bu eriyen yapraklar önceki geldiği formdaki yapraklar. Bunlar da eriyip kaybolduğu zaman yeni akvaryuma uygun adapte olmuş yapraklarını tekrar veriyor. Yani bir sağlıksızlık yok. Beklediğimiz durumlar, merak edeniniz varsa eğer. Evet, sol tarafa geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi önceki videoyu izleyeniniz varsa burada pembe bir bitkimiz vardı. Fakat bunu değiştirdik. Çünkü o bitki olmadı arkadaşlar. Erime, çok büyük erimeler gösterdi ve suyun üzerine kopup gittiler. O yüzden bu bitkileri ektim fakat bu bitkiler de olmadı istediğim şekilde. Normalde bunlar aromatika ve bir süre sonra kızarması gerekiyor. Fakat burada da erimeler oldu. Ben burayı komple ekmiştim. Eriyip gidenler oldu. Bunlar sağlam kaldı. Fakat bunlar da formunu gösteremiyor. Bitkileri aynı yerden almıştım. Büyük ihtimal onunla alakalı. Yani bitkilerin geldiği akvaryumdan benim akvaryumuma adapte sağlayamadı. Büyük ihtimal çok yüksek teknolojili, yüksek karbondioksitli, profesyonel ışıklı bir akvaryumdan geldiğini düşünüyorum. Veya çok profesyonel gübrelerin olduğu. O yüzden böyle geçişlerde, sert geçişlerde bitkiler adapte olamayıp ölüyor. Buradaki bitkiler bir süre duracak. Şimdilik çok kötü durumda değiller. Fakat burayı değiştireceğiz. Tekrardan buraya başka bir bitki düşüneceğim. Sürekli aldığım bir yer var. Bu akvaryuma adapte sağlayan, bitkilerle mutlu olduğum bir yer var. Oradan alacağım ve buraya güzelleştireceğiz. Sağ tarafa geldiğimiz zaman burada süper red millerimiz var. Burada da bu bitkilerimiz de olmadı. Bu bitkilerin de neden olmadı? Aslında bitkilerle alakalı değil. Bu bitkileri başka yerden almıştım. Hatta gördüğünüz gibi kızarmalar gerçekleşti ama büyüyemedi. Bunun sebebini de hemen size söyleyeyim. Bunun sebebi, suçlusu bu mikra bitkisi arkadaşlar. Bunun sebebi de daha önce bahsettiğim gibi arsız olduğu için gördüğünüz gibi buralar hep sürgün. Buradan sürgün verip öne doğru uzuyor. Yukarıdan büyüdüğü zaman öne doğru yatıyor bitki ve yukarıdan gelen ışığı tamamen buraya kesiyor ve bu bitkiler, kırmızı bitkiler ışığı da sevdiği için ışık alamadığı zaman küsüyor ve büyüyemiyor haliyle. Böyle olduğu zaman da bitki cansız kalıyor. Buraya da başka bir bitki düşünüp arka tarafı da sık budayıp buranın ışık
almasını sağladıktan sonra bu sağ ve soldaki arkadaşları gerekli güzelleştirmeleri yapacağız. Ama genel itibariyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi güzel bir akvaryum elde ettik gerçekten. Bir video daha çekeceğim böyle, sonra da budamasına geçeceğiz. Budamayla alakalı da video çekeceğim. Büyük ihtimal şu yarıya kadar bütün bitkileri budayacağız. Şöyle size sağ taraftan da göstereyim. Sağ taraftan görüntüsü de bu şekilde. Kullandığım filtre sistemleri, ısıtıcı, canlıların durumu vesaire ilgili alakalı video çektim. Çok uzatmak istemiyorum bu videoda. Lepisteslerin durumu gayet iyi. Oralara hiç girmeyeceğim. Dilerseniz diğer karides akvaryumlarımıza geçelim. Evet, geldik sarı ateş neon karides tankımıza. Bu karides akvaryumunu çekmek zor. Çünkü gördüğünüz gibi çok yansıma oluyor arka tarafta siyah fon olduğu için. Bu açıdan çektiğim zaman bir problem yok gibi şimdilik. Önceki videoları izleyeniniz varsa burada da mikro bitkisi var. Büyük tankımdan ekmiştim. Yarıya kadardı zannediyorum. Gördüğünüz gibi tamamen büyüdüler. Su yüzeyine ulaştılar. Müthiş bir saklanma alanı, müthiş bir çalı formu gösterdiler ve gerçekten güzel bir tasarım oldu bu akvaryumda benim için. Şu arkadaki karides tünelini de kaldırıp burayı tamamen siyah bırakmayı da düşünüyorum. Fakat karidesler kullanıyor diye onu da şimdilik tutuyorum burada. Mikraların son durumu da bu şekilde. Buradaki ışıktan gerçekten memnunum. Kendim yaptırmıştım. Fakat yaptırdığınız ışığın kalitesi, Kelvin değeri, lümen değeri gerçekten önemli. Ve şu an hiçbir sıkıntı yok mikralarımızda. Böyle yukarıdan da size gösterdiğim zaman bu şekilde gözüküyor gerçekten. Ve çok güzel durumdalar. Çok sıkı durumdalar ve karidesler için güzel bir saklanma alanı oluştular. Karidesler de halinden memnun. Ben de memnunum. Sadece bu akvaryum ilk aldığım zaman filmli bir akvaryum. Yani cam filmi var gibi bir akvaryum bu. Dandik bir akvaryum açıkçası. Bu kadar işi geliştirip büyüteceğimi bilseydim daha güzel, normal, temiz bir cam alırdım. Ama tabii nereden bileceğiz buralara geleceğimizi? Belki ileride bu akvaryumu değiştiririz, canlıları aktarırız. Şimdi dilerseniz bir alt raftaki mavi kadife akvaryumumuza geçelim. Evet, burada durumlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada da sesiflora bitkimiz var. Sesiflora bitkisi gerçekten zaten çok fazla gereksinim istemeyen bir bitki. Ama yine de ışığın biraz iyi olduğu zaman size güzel bir dönüşü oluyor. Burada da güzel bir tarım sağladık diyemem fazla. Ama yine de iyi durumdalar. Çalı formları güzel. Bunu ben bir kere budamıştım videodan önce. O yüzden çok fazla büyümüş hallerini size gösteremiyorum ama yine de iyi durumdalar. Karidesler memnun. İçlerinde saklanıyorlar. Burada fazla gösterecek bir şeyim yok. Buradaki akvaryumum da dandik bir akvaryumum. Camları filmli, yani karartmalı bir cam. Belki ileride bu iki akvaryumu değiştiririz ama içeride çok fazla karides yavrusu olduğu için aktarma işlemi gerçekten çok zor. Bakalım nasıl bir şey bekliyor bizi. Ama şimdilik bu halleriyle de memnunum. Yani hobiciliği geçirmek için benim için iyi. Aynı ışığı kullanıyorum. Aynı prize bağlı. Birbirlerine bağlı bu yukarıdaki ışıkla bu ışık. Bu ışığın ayağı kırıldı. Şuradan, daha doğrusu kırılmadı. Yapıştırıcıyla yapıştırmıştım. O düştüğü için bu şekilde duruyor şimdilik. Ya biraz amatör işi. Bunları biraz profesyonelleştirip buralara bir güzel bir ayak yapıp üstteki akvaryuma da güzel bir görüntü sağlamaya çalışıyorum. Yani şimdilik idareten böyle duruyorlar. Şimdi dilerseniz Vladimir'i tankıma geçelim. Evet, geldik. Vladimir'i en son kurduğum tank. Şimdi bu tankla alakalı memnun olmadığım birkaç şey var. Öncelikle ışığımı akvaryumla beraber yaptıramadığım için dandik bir ışık var. Bu yüzden moslarım tutmadı. Yani aslında iyi durumdalardı ama sararak, kütüğe yapışarak veya taşa yapışarak büyüyemedikleri için çok dağılıyorlardı filtrenin etkisiyle. Akvaryumda çok fazla yerlere sarılıyorlardı. O yüzden ben de dökülenleri toplamaya çalıştım. Işık olmadığı için tasarım konusunda iyi bir akvaryum elde edemedik. Birinci sıkıntımız bu buradaki. Bitkilerimiz de gelişim göstermedi tabii ki. Ve ikinci olarak kumdan çok memnunum. Karideslerimi çok güzel gösteriyorlar renklerini. Onda hiçbir sıkıntı yok. Fakat Vladimir türünde zannediyorum, biraz araştırdım. Açık renk kum olduğu zaman kendilerini açıkta, yani saklanamıyor olarak hissettikleri için ürkek davranıyorlar. Işığı bir anda açtığınız zaman, işte başlarına gelip izlemeye başladığınız zaman bir anda sağa sola hemen çırpınıp kaçışabiliyorlar. Yani başlangıçta kumu başka bir renk seçip ışığımı da direkt iyi bir ışıkla başlasaydım çok daha iyi bir görüntü elde edecektik. Fakat hiçbir şey için geç değil. Kumumuzu tabii ki değiştiremeyeceğim ama iyi bir ışık alıp tekrardan kütüğü dışarı çıkıp üzerine güzel bir tasarım yapıp akvaryumun içine koyacağım. Umarım o hallerini de güzelce görürüz. Buradaki karideslerimin üremesi gerçekten muhteşem. Beklemediğim kadar hızlı yürüyorlar ve her yer yavru. Şu an şeffaf yavruları olduğu için göremiyorsunuz. İçeride de var. Bir de dediğim gibi kuma çok inmiyorlar. Beyaz kum olduğu için, kendilerini açıkta hissettikleri için. Fakat tamamen iyi durumdalar. Çok fazla bir sıkıntıları yok. Burada gördüğünüz gibi camı normal seçmiştim. 30-30-30 bir akvaryum bu. Normal seçtiğim için de görüntü gayet net ve berrak. Bu akvaryumdan memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Karideslerimiz de kaliteli. Dilerseniz kapanışa geçelim. Evet, akvaryumlarımız bu şekildeydi. Son halleri şu akvaryum dışında diğer her şey yolunda gözüküyor. O akvaryumu da güzel hale getireceğiz. Biraz daha tabii profesyonel hale getirmeye gerektiren şeyler var. İşte LED ayaklarını düzeltip daha güzel bir görüntü, şuradaki kablolamayı düzeltip toplu güzel bir görüntü elde edeceğiz. Hani daha güzel, profesyonel bir görüntüye gideceğiz. Belki şunun sehpası değişir. Yani biraz daha evimizde hobici işi olarak başladığım için biraz daha görüntü bu şekilde ama yine de güzel bir görüntü. Memnun olacağımız bir görüntü. Şu akvaryumu düzelteceğiz sadece. Onun dışında
Her şey yolunda. Sıradaki videom çok etkili ve güzel olacak bir video olduğunu düşünüyorum. Hobiyi eziyete çeviren ezber bilgiler adında bir video gelecek. Ve herkesi zorlaştıran, işlerini zorlaştıran ama aslında gerek olmayan bilgileri size söyleyeceğim. Bugünlük bu kadar. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Keyifli bir video olmuştur. Merakınız gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hepinize keyifli hobiler. Bay bay.